Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size teacup köpek olgusundan bahsetmek istiyorum. Niçin? Kısa bir video olacak bu ama bu konuda insanların bilgilendirilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle korona ile mücadele kapsamında insanların hem dolaşımlarının kısıtlandığı hem de hafta sonları sokağa çıkma yasaklarına bağlı olarak Türkiye'de korkunç bir köpek satışı patlaması var veyahut da köpek sahiplenme patlaması var. Umarım bunların ilerleyen dönemde olumsuz sonuçları olmayacaktır. Çünkü birçok insan şu anda nasıl olsa evdeyiz, canı sıkılıyor. Bir tane köpek edinelim, bir tane kedi edinelim falan gibi böyle hazırlıksız, tam manasıyla organize olmadan köpek sahiplenmeye çalışıyor. Bizi de günde belki 50-60 kişi köpek sahiplenme hedefli olarak arıyor. Ve bu dönem içerisinde insanlar can sıkıntısından oturup internet üzerinde bir sürü köpek ırklarına bakıyorlar. Kendisine hangi köpeğin uygun olduğu veya hangisinin daha sevimli olduğu falan gibi algıları sadece kontrol ederek köpek sahiplenmeye çalışıyor ve çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi aslında senelerdir var olan teacup köpekler. Yani çok küçük, ırk standartının kesinlikle altında küçük olan, yani bizim Türkçe karşılığı cüce diyeceğimiz köpekleri edinme isteği. Bu teacup gerçeği Amerika ile birlikte tetiklenmiş bir şey. Yani mantık şu, teacup'ların ortaya çıkışı. Tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de genetik anlamda cücelik söz konusu olabiliyor. Üreticiler ne yapıyor? Normalden çok daha küçük çıkmış olan köpekleri, yani ırk standartı olarak kendi içlerinde eşleştirerek cüce köpekler ortaya çıkartıyorlar. Ve bu cüce köpeklerde insanlar tarafından çok ilgi görüyor. İşte bir teacup denmesi zaten isminden de anlayacağınız gibi bir çay fincanına sığacak kadar küçük köpekler, yani cüce köpeklerin üretilmesi tetikleniyor. Yani arz talep ilişkisine bağlı olarak siz bu ırkları tercih ettiğiniz ve istediğiniz zaman bunun üretimini de tetiklemiş oluyorsunuz. Ama teacup, söylediğim gibi, aslında genetik bir deformasyondur. Yani cücelikle aynı mantıkta olan bir şeydir ve genetik olarak bu köpekler birçok hastalığa yatkınlığı vardır ve teacup bir köpeğin 5-6 yaşına ulaşmadan maalesef hayatını kaybettiği bilinen bir gerçektir. Bu hayvanlar genetik olarak deforme hayvanlardır. İşte Amerika gibi ülkelerde her şeyin en büyüğü, her şeyin en küçüğü gibi mikro makro olgulara karşı olan ilgiye bağlı olarak bu tetiklenmiştir ve Türkiye'de de maalesef bunun peşinde olan birçok insan vardır. Teacup Maltese, Teacup Poodle, Teacup Shih Tzu falan gibi ırk standartının çok altında, işte atıyorum ırk standartı 2,5 olan bir köpeğin teacup'ları 600 gram, 700 gram, 1 kilo. Yani bu hayvanlar, söylediğim gibi, genetik deforme. Bu hayvanlar cüce. Dolayısıyla da bu hayvanların üretilmesinin tetiklenmesi talep edilmesiyle doğru orantılı olduğu için kesinlikle bu tip ırkların üretilmesine, bu tip genetik anlamda deforme olan köpeklerin üretilmesi, bu sektörün tetiklenmesine ortak olmamalısınız. Teacup köpek olmaması gereken bir şeydir ve bunun için o hayvanlar merdiven altı üretim merkezlerinde üretime zorlanıyorlar ve genetik deforme hayvanlar, yaşama şansı düşük, birçok hastalıkla hayat boyu mücadele etmek zorunda olan köpekler ortaya çıkıyor. Sırf siz daha küçük bir köpeğe sahip olmak istediğiniz için. Dolayısıyla teacup ırk standartının dışında olan bir olgudur. Teacup genetik bir hastalıktır. Genetik olarak cüceliktir. Kesinlikle ve kesinlikle bu tip köpeklerin satılmasını veyahut da bu tip sektörlerin tetiklenmesini onaylamamanızı bu sebeplerden dolayı diliyorum.